Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna. Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nispetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava edinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve la i'tisâmî illâ billâh aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, insan dengeli ve bir ahenk içinde yaşarsa bütün fonksiyonlarını değerlendirebilir, bütün kabiliyetleri Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde inkişaf eder, ahirete ehil hale gelir ve ahirette de cennette Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle, rızasıyla şerefyab olur. Ahenksiz, dengesiz hareket eden kimseler, çok coşsalar, taşsalar, kablarının dışına çıksalar dahi maksut damına çıkamazlar, matlubu elde edemezler. Bir nizam, bir intizam altında yürüyen kimselerdir ki daima muvaffak olmuşlar. Hayatlarını daimi dengeli olarak tutanlar, hayatlarında Allah'ın vaz ettiği nizamı esas alanlar, Kur'an-ı Kerim'in getirip vaz ettiği nizamı esas alanlar, Allah'ın tevfik ve inayetiyle başkalarının 1000 kat daha sahip oldukları güçle elde edilmeyen şeyleri elde etmişlerdir. Müslümanın hayatında denge çok mühimdir. Hayatın her safhasında dengenin çeşitli tezahürleri vardır. Muvazenenin çeşitli görüntüleri vardır. Binaenaleyh bu meseleyi hayatın her safhasında tatbik edemeyen kimse, hayatın her safhasına göre vaziyet alamayan kimse o da kaybeder, o da helak olur. Helak olmamak için, kayıp etmemek için, nizami ilahinin dışına çıkmamak, inhiraf etmemek, sapmamak gerektir. İnsan bir noktada küçük bir sapma gösterirse, çok kötü neticeler doğurur ve sonra önünü de alamaz artık. Meseleyi tenvir için muadeleyi gösterir, bir kısım misaller, karışık misaller arz edeceğim. İnsanın fakru zaruret halinde şahsına karşı, ferdi hayatına karşı
İslami yaşayışına karşı, Resulullah'ı kavrayışına karşı, Allah'a karşı, ahiretin daima hesapta tutulmasına karşı bir vaziyeti vardır. Servet elde ettiği zaman yine insanın bir vaziyeti vardır. Şayet fakirlik halinde kazandığı istikameti, muvazeneyi, dengeyi zenginlik halinde de devam ettiriyorsa, bu insan dengesini bulmuş, muvazeneli yaşıyor, sapmadan uzak, inhiraf semtine sokulmuyor demektir. Bir insan cehaletle sapar, cehaletle inhiraf eder. Cehalet bizatihi inhiraf ettirici bir amildir. İlim bizatihi inhiraf ettirici amil olmasa bile, yerinde kullanılmadığı zaman o da inhiraf ettirir. Sebep ve netice muvazenesi kurulamazsa, illet malul münasebeti gözetilemezse, şayet mantıkla bu fikir silsilesi içine girilmezse, insan ilimle de sapabilir. Fakat ilim bizatihi saptırıcı, inhiraf ettirici değildir. Cehalet halinde kurduğu muvazeneyi ama Allah nazarında makbul muvazeneyi, Kur'an'a uygun muvazeneyi bir şeyler öğrendikten sonra bozuyorsa, kalbi hayatında değişme varsa, o insanda maksut damına çıkamaz, matlubu elde edemez, istediğine ulaşamaz. İlim insanı değiştiriyorsa, insan serveti elde ettiği zaman yaşaması değişiyorsa, aile dengesi ve düzeni değişiyorsa, kalbindeki eski duyuşları, duyduğu şeylere doyuşları yer değiştiriyorsa, o insan da muvazeneli değil, dengesini bulamamış, her an inhiraf edebilir. Ferdin hayatında, ailenin hayatında, cemiyetin hayatında kendini bulma çok mühimdir. Hiçbir şey onu değiştirmiyorsa, dün fakirdim, Ebu Hüreyre gibi 3 günde bir yudum süt bulamıyordum. Millet saralı diye başıma basıyordu. Halbuki ben açlık heyecan ve helecanlı yaşıyordum. Resulullah gibi kıvrım kıvrım kıvranıyordum. Açlıktan kıvrım kıvrım kıvranıyordum. Ama bulduğum zaman halimi, vaziyetimi değiştirmedim. Said İbni Amir gibiydim. Mümini arz ediyorum size. O bir fakirdi. O İslam'ın neşrinde eza cefa görenlerdendi. O bir lokma ekmek bulamıyordu. Ama eyalet valisi olduğu zaman yine bir lokma ekmek bulamıyordu. Eyalet içinde fakirlerin listesi, Halife-i Ruizem'in Hazreti Ömer'e geldiğinde, isim listesinin başında valinin ismini görüyor, hıçkırıklarını tutamıyor, ağlıyordu. Vali de ihaneye muhtaçtı, vali de yardıma muhtaçtı. Dünya değiştirmemişti. Ömer onu gördüğü zaman, Ebu Zer'i gördüğü zaman, emsalini gördüğü zaman, Muaz bin Cebel'i gördüğü zaman, dünya sizi değiştirmedi diyordu. Dünya dengesini bulmuşu değiştiremez. Dünya istikameti kazanmışı değiştiremez. Dünya daha peşinen adımlarını ahirette arpadan Allah'a hesap vermeye göre ayarlamış insan Allah'ın tevfik ve inayetiyle değiştiremez. Hazreti Ömer radıyallahu anh muvazene kuruyor ve hayatını muvazeneli yaşıyor. Yaşadığı müddetçe dünyaya 5 para vermiyor. Az da temelluk etmiyor. Eğilmiyor dünyanın karşısında. Dünyanın zinet ve debdebesi karşısında. O etrafa ordular gönderiyor. O esnada vaziyeti ve vazifesi odur. Fetihler yapıyor. En iyi kumandanları seçiyor. Bütün kabiliyet ve istidadını Ütopya yazarlarının tasvir edemedikleri o ideal sitenin istikamet dairesinde yürümesini temine sarf ediyor. Ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle düşmanı bile alkışlattıracak o muhteşem siteyi yürütüyor. Cihan devleti haline getiriyor. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ama Allah'a teveccüh ettiği anda onu yine aynı muvazene ve muadele içinde görüyoruz. Hiç halife olmamış, hiç o mualla mevki ihraz etmemiş gibi başı İbn Abbas'ın dizinde o son dakikalarını yaşarken bağırsakları mübarek delinen karnından dışarıya çıkmış en acılı, en iç yakıcı dakikalarını yaşarken o esnada bir insan nasıl olması gerekiyor, o öyle oluyor. O esnada Resulullah'ın yanında bir avuç bir yer istiyor.
Oğlunu ona gönderiyor. Oğlu gidip gelinceye kadar gözünü kapıdan ayırmıyor. Kan kaybetmiş. Göz kapaklarını açıp kapayacak hali kalmamış. Son soluklarını alıp veriyor. Çıkan soluk adeta ondan bir eksiklik hasıl ederek çıkıyor. Ve belki o kadar hava içine girmiyor. Her dakika biraz daha eriyor, biraz daha yıpranıyor, biraz daha eskiliyor. Bununla beraber o nazarını kapıya dikmiş, oğlundan gelecek bu son fakat kendisi için huzur verici haberi bekliyor. Resulullah'ın yanında bana bir yer verecekler mi? İşte bu haber, kendisini mutlu kılan bu haber kendisine ulaştırıldığı zaman yüzü beşaşet içinde, sevinç içinde ruhunu Allah'a teslim ediyor. Hayatı muvazene içinde geçmiş, eski cübbe giymiş, eski hırkaya bürünmüş, İslam'ın izzetini başlara tac yapmış, başına tac yapmış, başka izzet tanımamış, aynı muvazene ve muadeleyi devam ettirmiş, aynı istikamet, aynı bağlılık ve coşkunluk içinde ruhunu Allah'a teslim etmiş. Tarık bin Ziyad'da muadele ve muvazeneyi görüyoruz. O, Cebeli Tarık boğazını öbür tarafa geçtiği zaman düşmanın karşısında dengeyi bulmanın ifadesi bir hal gerekiyordu. 5000 kişinin karşısında 90.000 kişilik musallah bir ordu. Orada muadele başka şey iktiza ediyordu. Onun için o canını dişine taktı, ne kadar gücü varsa orada. Allah'a öyle dayandı ve bütün gücünü kullandı. Ne kadar barutu varsa hepsini birden atıverdi, Allah da inayetini yar etti, kurtarıverdi. Önünüzde deniz gibi bir düşman, arkanızda düşman gibi bir deniz. Arkaya kaçsanız adice öleceksiniz. Fakat sizin gıdanız, yiyeceğiniz şeyler önünüzde savaşacağınız kimselerin elindedir. Savaşırsanız, ölürseniz Resulullah'ı bulacaksınız. Bu coşkun hutbe öylesine askeri coşturmuştu ki bir öğlen ve ikindi arası meselesi olmuştu 90.000 kişilik ordu. Orada öyle olması gerekiyordu. Ama onu Tola'da kralın hazineleri bulunduğu dairede görüyoruz. Muzaffer bir kumandan olarak. Zafer de onu sarhoş etmiyor. Zafer dengesini bozmuyor. Dengeli yaşıyor. Her dakika kendisine Allah var diyen vicdanının sesini duyuyor. Ayağı kralın sarayında, hazine dairesinde, altının, elmasın, gümüşün, pırlantanın üstünde. Kendine şöyle sesleniyor. Tarık, evvelki gün bir köleydin. Dün Allah seni hürriyete kavuşturdu. Bugün başkumandan ve muzaffer bir kumandansın. Dikkat et, yarın toprağın altına gireceksin. O gece dehlizde yatağını serdiriyor, orada yatıyor. Büyük Kanuni, cihan imparatoru, Fransız vilayetim, Hindistan eyaletim diyen insan, büyük bir savaştan döndüğü zaman, in gibi bir yerde yatağının serilmesini, orada yatmayı istiyor. İçimde bir gurur hissettim. İnanmış insan dengeli yaşıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin hatimesi, nübüvvet manzumesinin kafiyesi, her hakikatin kristal kendisinde müşahede edildiği mümtaz büyük zat. Mekkeliler kendisine yapmadık şey bırakmamışlardı. Ve Allah inayetini imdada koşturmuş, Mekke'yi fethetme lütfunu ona bahşetmişti. Hazreti Ayşe anlatıyor, Enes bin Malik anlatıyor, İbn Mesud anlatıyor, müşahitler anlatıyor. Resulullah o gün sırtına bindiği hayvanla Mekke'den içeriye giriyordu. Mekke 10 sene evvel onu barındırmamıştı. Mekkeli onu kovmuştu. Kalbi kırık, münkesir, mahzun, mükedder Mekke'den çıkıp gitmişti. Kaybettiği her şeyi yeniden elde etmişti. Yeniden Mekke'nin sinesindeydi, içeriye giriyordu. Yeniden etrafında yüzlerce peygamberin metfun bulunduğu ve bütün taiflerin metafı olan Beytullah'a gelecekti, tevaf edecekti. Yeniden Kabe'ye dönecekti. Ama sahabe öyle anlatmıyor. O mağrur, muzaffer bir kumandan edasıyla, bir fatih edasıyla girmiyordu. Kabe'ye girerken o kadar tevazu içindeydi ki, mübarek başı atın üstündeki semerin kaşına değecek gibi eğilmişti. Mümkün olsaydı ayaklarına kadar indirecekti başını. Hicap ediyordu. Beni affet diyordu haliyle Allah'a. Celle Celaluhu. Beni affet Allah'ım. Ben böyle bir vaziyette senin şehrine, harem şehrine, senin beytine böyle girmek istemem ama hadiseler ve saikler böyle olmasını iktiza etti.
denge insanı, muvazene insanı. Fetih başka şeydir, harp etme başka şeydir, İzzetin gösterileceği yer başka şeydir. Ondan sonra Allah'a karşı durum, tutum, vaziyet tamamen başka şeydir. Bizim için tek, yekta, biricik rehber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an rehberimizdir ve kıyamete kadar da tek rehberimiz olarak kalacaktır. Çünkü bütün muvazeneyi onda gördük, onda bulduk, onda bildik. Onun sayesinde muvazeneli yaşayabileceğiz. Allah bizi Kur'an muvazenesinden ayırmasın. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ fermanı sübhanisine tam muhatap kılsın, tam hissedar eylesin, gönlümüzü bu emre tam makes eylesin. Emrolunduğun gibi müstakim ol. Allah sana nasıl emrettiyse öyle dürüst ol diyor Kur'an sana. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبى تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل وسلم. İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullaha ve ati'uh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Onun büyüklüğü sizin küçüklüğünüze göre. Onun himayesine girin ve ona itaat edin. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurbe. Allah adaletle, Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, dürüst yaşamakla, en şumurlu manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her hadiseyle sizi gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması hususunda, yakın daireden uzak daireye kadar servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْعَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, sokakta gezeninden, evden dışarıya çıkmayanından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, binlerce eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Zahiri selamete çıkarsınız. Emin eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Sadakallahul azim.